Covid-19 vakalarında maalesef tekrar artışa geçtiğimiz günlerdeyiz. Ayrıca biliyorsunuz ki sonbahar aylarına da girdik. Yani artık nezle, grip, soğuk algınlığı gibi her yıl yaşadığımız mevsimsel hastalıklarla da karşılaşacağız. Hatta Ekim ayının ortası itibariyle belki de zatüre sezonu deyip adlandırdığımız o hastalıkların daha da şiddetlendiği dönemle karşılaşacağız. Tabii ben maske ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyarsak bu tür hastalıklardan da korunacağımızı açık söylemek gerekirse düşünüyorum. Belki de ona da fayda sağlayacak. Sonuçta bunlar da solunum yollarıyla bulaşan hastalıklar. Maske kullanımını doğru yaptığımız sürece nezle, grip gibi salgınlardan da kendimizi korumak mümkün. Bunun altını çizmek istedim. Bu hastalık konularının yanı sıra şu aralar bağışıklık sistemimizi de güçlü tutmanın ne kadar önemli olduğunu da tekrar gündemimize geldiğini hatırlatmaya gerek yok. Özellikle yediğimiz besinlerin vitaminleri, besin değerleri bizim için çok kritik. Biz uzmanlar yeni tip koronavirüs ile mücadelede özellikle C vitamini, çinko, D vitamini alımının öneminden bahsediyoruz. Size bugün neden bu vitaminlerin altına çizdiğimizi vurgulayacağımızı hatırlatmak istiyorum. Aslında neden vurguladığımızı anlatmak istiyorum. Öncelikle bilmeniz gerekir ki düşük D vitamini seviyeleri Covid-19 ve bazı ciddi hastalık risklerinin artması ile ilişkilendiriliyor. Bazı bilimsel veriler yüksek D vitamini düzeyine sahip hastalarda daha çabuk iyileşme gösteriyor. Bağımsız araştırmacılardan oluşan bir ekip ise D vitamini eksikliği olan insanların yaş, cinsiyet ve daha önce yaşanan sağlık problemleri de dikkate alındığında Covid-19'dan ölme risklerinin 10 kat daha fazla olduğunu açıkladı. Şimdi eski grafiklere bakıyorum, eski sunumlarımdan aklıma geliyor. İnfluenza ile alakalı olarak yapılan D vitamini çalışmalarında D vitamini seviyelerinin yüksekliği ile influenza'ya yakalanma oranında ters bir korelasyon vardı. Yani aslında bağışıklığımızı güçlendirdiğini ve hastalıklardan bizi koruduğunu buradan birazcık daha anlayabiliyoruz veya çıkartabiliyoruz. Doktor Öz ve ekibi YouTube kanalımızda D vitamini içeren besinler videosunu izlemeniz için linkini videonun sonuna da ekliyorum ama buradan da bağlanabilirsiniz. Ayrıca güneş ışınları ile D vitamini almaya da devam edebilirsiniz. Ev koşullarında bile pencereleri açarak balkonda veya bahçede günde 15 ila 45 dakika arası güneşlenerek ve doğru yiyecekleri seçerek D vitamini depolamak mümkün. Günlük D vitamini ihtiyacımız 9 ile 70 yaş arası erişkin kişilerde 600 ünite, 70 yaş üstünde ise 800 ünite. Hamileler ve emzirenler de 600 ünite almaları gerekiyor. Takviyeler dışında D vitamini alacağınız besinlere de biraz örnek vermek istiyorum tabii ki. Üstelik bu vereceğim örnekler hemen her evde olan, hatta sık sık tükettiğimiz besinleri de içeriyor. Tabii ki süt, yoğurt, yumurta gibi şeylerin yanı sıra mantar. Mantarı hep ben böyle farklı bir mikroorganizma belki. Bitki gibi ama protein oranı da yüksek. Fakat güneşle birlikte doğuyor ve çıkıyor. O yüzden hep de hipotezle konuşulur ki ya acaba bu güneş etkisinde büyümesinden kaynaklanarak mantarlarda D vitamini bundan mı fazla diye. Ama her şey bir kenara, mantar analiz edildiğinde D vitamini miktarı da oldukça yüksek. Ton balığı ve somon balığı gibi yağlı balıklar mükemmel birer D vitamini sağlayıcısı. Gelelim C vitaminine. C vitamini hakkında özetle söyleyebileceğimiz bir şey varsa o da genel sağlığımız için faydalı bir vitamin olduğudur. Üstelik kolay elde edilebilir. Pek çok besin maddesi C vitamini ihtiyaçlarımız için bizlere çözüm sunuyor. Vücudumuzun doğal savunmasını güçlendirebilecek güçlü bir antioksidandır. Antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendiren moleküllere diyoruz. Yani aslında onlar sayesinde vücudumuz bir şeylerle savaşabiliyor. Araştırmalar daha fazla C vitamini tüketmenin kandaki antioksidan seviyesini %30'a kadar arttırabildiğini gösteriyor. C vitamini ortalama alımı 75 ila 90 mg. Yani aslında teorik olarak piyasada satılan o hapların neredeyse onda biri içeriye kadar. Erkekler için tavsiye edilen alım günde 90 mg iken kadınlar için önerilen alım ise 75 mg'dır. Bunun çok daha fazlası belki koronavirüs döneminde koruyucu nitelikte kullanılabiliyor. Ancak unutmayın ki bunun da bir sınırı var ve çok aşırı yüksek doz C vitamini alımı antioksidan değil prooksidandır. Yani gerçekten de yaşlanmaya ve oksitlenmeye sebebiyet de verebilir. Bunun dengesini iyi tutturmanız gerekiyor ve doktorunuza da almadan önce mutlaka danışmanız lazım. Narenciye, ekinezya, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli ve hatta kivi.
Hatta kivi hakkında size ekstra bir bilgi vermek isterim. Sadece bir adet kivi yiyerek bile günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Narenciye hakkında söylemek istediğim başka bir bilgi daha var. İtalyan bilim adamları tarafından yapılan ve British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırmanın sonucuna göre bir bardak portakal suyundaki C vitamini oranı C vitamini tabletlerini içerdiğinden daha yüksek olabiliyor. Piyasada satılan C vitamini tabletlerindense portakalın kendisini yemek yahut suyunu içmek çok daha sağlıklı bir alternatif olabilir. Posasını almayı unutmayın ama. Siz hangisini tercih edersiniz? Ve gelelim çinkoya. Çinko adını daha önce hiç bu kadar duyurmamıştır aslında. Covid-19 pandemisiyle birlikte resmen tüm dünyaya damgasını vurdu diyebiliriz. Biz biliyorsunuz ki tedavi konusunda oldukça başarı elde ettik ve ölüm oranlarında, ağır hasta sayılarında diğer dünya ülkeleri gibi kayıplar yaşamadık diyebiliriz. Hastalığa karşı hidroksiklorokin ilacı ve çinko kullanımı protokolünü uyguladık. Bunu belki de clinical trial yani klinik araştırma olarak dünyada ilk uygulayan veya ilk başlatan ülkeyiz. Uygulamaya da devam ediyoruz. Ancak bu protokolü tüm dünya henüz kabul etmiş değil. Ancak hatırlarsınız ki ABD Başkanı Donald Trump koronavirüsten korunmak için hidroksiklorokin ilacı kullandığını ve hatta yanında çinko aldığına dair bir açıklama yapmıştı. İşte onun bu açıklamasıyla özellikle çinkoya dair bilgi ve ilgi arttı. Çinkonun Covid-19'un süresini ve yoğunluğunu etkileyip etkilemediğine dair yeterli bilgiye sahip değiliz. Ancak vücuttaki virüslerin çoğalmasını önlemek için çinko alımı son derece önemli olduğunu biliyoruz. Ve bunu sadece aslında Covid için değil, gripte de çinkonun etkilerini bugüne kadar hep sizlerle konuşuyorduk. Bu özelliğiyle de kesinlikle olmazsa olmazımız konumuna geldi. Günlük çinko gereksinimi kadınlar ve erkekler arasında farklılıklar gösterebiliyor. Erkekler için 11 mg, kadınlar için 8 mg, bebek emziren kadınlar için ise 12 mg diyebiliriz. Birazcık daha fazlasını alabiliriz. Piyasada 10-15 mg'lık tabletlerde oldukça yaygın durumda. Doğal yollardan bu minerali alabilmek için kırmızı et, mantar, fasulye ve barbunya, nohut, bezelye, kefir, çedar peyniri ve bol çeşitli kuru yemişler tüketebilirsiniz. Videomuzun sonunda tüm bu vitaminlerle alakalı ayrı ayrı videoları da ekliyoruz. Lütfen onlara da göz atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve sorularınızı yorumlarımıza bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.